Finansal özgürlüğe kavuşmak ve onu korumak mı istiyorsunuz? İşe sizin yerinize çalışacak bir para sistemi kurmakla başlamalısınız. Eğer paranız sizden daha fazla çalışmıyorsa burada bir sorun vardır. Oturun ve siz uyurken bile size para getirecek bir sistem tasarlayın. Peki bunu nasıl mı yapabilirsiniz? Yatırım yapmak bunun en önemli örneklerinden biridir. Ve uzun vadede de mutlaka kazandırır. Peki nasıl mı başlamalısınız? Yatırımcı olma kararı vererek. Şu anda çoğumuz yatırımcı durumunda değiliz. Bugün Borsa İstanbul'da 7 milyona yakın hesap olmasına rağmen bunların %90'ından fazlası gerçek anlamda yatırımcı değil. Ben ülkemizdeki çoğu insanı direkt olarak tüketici sınıfına alıyorum. Çünkü ne kadar yatırımda paraları da olsa çoğunun buna bir yatırımcı gözüyle baktığını düşünmüyorum. Şimdi öncelikle bir yatırımcı olabilmek için paranızın nasıl çalıştığını anlamanız gerekir. Paranız ne kadar çok çalışıyor? Mesela paranız bankadayken, yani bir vadeli mevduat hesabındayken ya da günlük faiz alıyorken ne kadar çalışıyor? Ya da bir tahvil aldığınızda, o tahvilin kupon ödemelerini aldığınızda ya da o tahvili sattığınızda ne kadar çalışıyor? Bir yatırım fonuna koyduğunuzda ne kadar çalışıyor? Altın aldığınızda ne kadar çalışıyor? Ya da bir hisse senedi yatırımı yaptığınızda ne kadar çalışıyor? Eğer diyorsanız ki param sadece bankada duruyor, o zaman onun hareketsiz bir hayat yaşadığını söyleyebilirim. Ve bu onun sizin için hiçbir şey yapmadığı anlamına gelir. Belki sizi en fazla enflasyondan korur ki o da olabildiğince düşük bir ihtimal. Oysa paranın çalışması demek, bileşik faizin gücünü arkasına alması demek. Bileşik faiz aynı makinenin içine koyduğunuz yağ gibi döngülerin daha hızlı dönmesine ve paranızın zaman içerisinde size kat be kat geri dönmesine neden olur. O yüzden de ben her zaman parayı zamanla ölçerim. Eğer geçiminizi sağlamak için çalışıyorsanız siz aslında ömrünüzü parayla takas ediyorsunuz demektir. Bana sorarsanız da yapılabilecek en kötü takas budur. Neden mi? Çünkü daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu gerçekten çok mümkün ama ömrünüzü bir daha yaşama şansınız yok. Oysa diyorsunuz ki çalışmayı bırakırsam para kazanmayı da bırakırım. İşte para sistemi tam burada devreye giriyor. Önemli olan siz çalışsanız da çalışmasanız da kurduğunuz sistemin sizin bütün bu kaygılarınızı ortadan kaldırabilmesi. Bunun için de neye ihtiyacımız var? Bileşik faizle tam zamanlı çalışan bir para sistemine. Maaşımdan hiç para biriktiremiyorum bile diyorsanız emin olun yalnız değilsiniz. Bu noktada otomatikleştirme ile alakalı videolarım mutlaka işinize yarayacaktır. Bunu yaptığınız zaman ilk zamanlar parayı görmezsiniz bile. Otomatik olarak yatırım hesabınıza gider. Bileşik faizin en güzel tarafı da budur. Ne kadar çok ya da ne kadar az kazandığınıza bakmaz, gelen her parayı zamanın gücüyle kat be kat arttırır. Bunda bizim camianın çok iyi bildiği çok güzel bir örnek vardır. 1924 yılında Theodore Johnson UPS'te çalışmaya başlar. Bütün yıllar boyunca maksimum getirisi 14.000-15.000 dolar kadardır. Ama kendini otomatikleştirmiştir ve maaş çekinin ne olursa olsun %20'sini her sene yatırıma kaydırır. Ve 90 yaşına geldiğinde parasının 70 milyon doların üzerinde olduğu söylenir. Yani kıssadan istediğimiz şu, ne olursa olsun otomatikleşerek paranızı bileşik faizli zamana bırakırsanız ve doğru yatırım varlık tahsisi yaparsanız para kazanmamanız için hiçbir neden yok arkadaşlar. Evet, gerçekten yatırım yapmaya karar veriyorsunuz ama en bunaltıcı şey nereden başlamalı? Gerçekten çok fazla seçenek var. Düşünüyorsunuz bir profesyonelden yardım mı alsam? Ya yanlış bir yere yatırırsam, ya kaybedersem? Emin olun acemi yatırımcıların çok büyük sorunu yatırım efsanelerinin altında ezilmektir. Bu efsaneleri çürüttüğünüz zaman aslında yatırımın en önemli şeyi ön yargılardan kurtulmuş olursunuz. İlk adımı attığınızda karşınızda en önemli ihtiyacınız ortaya çıkar: finansal bilgi.
Bu noktada sizler de kolaya kaçabilirsiniz. Bir finansal danışmanla çalışabilirsiniz ya da bir brokerla çalışabilirsiniz. Ya da bir yatırım fonu alıp kulağınızın üstüne yatabilirsiniz. Bunların da hepsi tabii ki bir sıfırdan büyüktür mantığıyla size fayda sağlayabilir. Ama uzun vadede kendi paranızın kontrolünü elinize almak istiyorsanız bence bunların hepsini bir kenara atın. Öncelikle kendi finansal bilginizi geliştirin ve eğer bir profesyonelle de çalışacaksanız bilsin ki karşısında bu işleri bilen biri var. Çünkü isteseniz de istemeseniz de bir profesyonel de sizin geleceğinizi düşünmez. O oradan alacağı komisyona bakar. Sonrasında bu finansal bilgiyi yerli yerine oturduktan sonra gelelim varlık tahsisine. İşin en kilit noktası budur. Biriktirmiş olduğunuz parayı nereye koyacaksınız, nasıl bölümleyeceksiniz? Burayla alakalı temel sorumluluğunuz ne kadar risk almayı sevdiğinizle ilgilidir. Bu olayı da açtıktan sonra geliyoruz yatırıma fiziken başlamaya. Yapacağınız şey çok net. En başarılı yatırımcıları önünüze alacaksınız. Onların neyi, neden ve nasıl başardıklarını taklit edeceksiniz. Eğer bir yatırım portföyünüz varsa ve bunu başka birileri yönetiyorsa da ona göre kendi tarzınızda bir yatırım portföyü imajı oluşturacaksınız ve ona benzer şekilde o yatırım portföyünü yönetenlerle çalışacaksınız. Her an ve her zaman paranızın üzerindeki kontrol %100 sizde olacak. Artık ya hata yaparsam ya yanlış bir şey yaparsamdan çıkın. Bu soruların finansal bilgi eksikliğinizden kaynaklandığına emin olun. Risklerinizi ve getirilerinizi ayrı ayrı düşünün. Belirli risk seviyelerinde daha makul getiriler konusunda kendinize istikrarlı bir portföy yaratın. Bu portföyü pasif gelir akışlarıyla besleyin, büyütün. Mali özgürlüğe ulaşmanız için süreyi azaltmak için gerekli ne varsa onun üzerine tek tek çalışın. Ne zaman gelir, birikimlerinizi gelire dönüştürebilme kabiliyetiniz olur. O zaman bilin ki ömür boyu siz finansal olarak emeklisiniz zaten. Hayatınızın hangi noktasında olursanız olun finansal özgürlüğe kavuşabilirsiniz. Yatırım yapmak özellikle de yeni başlayanlar için göz korkutucu olabilir. Hatta ve hatta nereden başlayacağını bilmek gerçekten zordur. Oysa atlanılmaması gereken tek bir nokta vardır. Bu da sadece başlamaktır. Küçük başlayın, yavaş başlayın. Ancak bir yerden bir an önce başlayın. Çünkü eğer başlamazsanız bilin ki asla finansal özgürlüğünüze ulaşamayacaksınız. Gidin, güvendiğiniz kişilerden doğru tavsiyeler alın. Yatırım tavsiyesi demiyorum, doğru tavsiyeler alın. Özellikle varlık tahsisi konusunda onların fikirlerini, size verecekleri tavsiyeleri duyun. Varlık tahsisini çok doğru bir şekilde öğrenin. Ve önünüzde her zaman büyümeler, artışlar olmayacak. Aynı mevsimler gibi finansal sistemde döngülerden oluşacak ve bu mevsimlere karşı hazırlıklı olun. Eğer devam ederseniz, istikrarlı bir şekilde çok çalışırsanız, duygularınızın esiri olmazsanız ve aklınızla bu işleri yönetirseniz eninde sonunda finansal özgürlüğünüze kavuşursunuz. Bu da size hem istediğiniz hayatı yaşama şansı verir, hem sevdikleriniz için güzel bir miras bırakabilirsiniz, hem sizin çevreniz için de onlara başarı yönünde güzel bir ilham kaynağı olabilirsiniz.